Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın Ahmet abi? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. İyisin inşallah. Hamdolsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Amin cümlemizin. Rabbim size de başarılar. Güzel duayla başladık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ahmet abi biz seni tanıyoruz. Ne kadar tanıyoruz muamma ama burada çocukluğumdan, küçüklüğümden beri buradayım ben. Seni görüyorum dernekten, tanıyoruz vesaire. Ama diğer derneğe gelen genç kardeşlerimiz seni tanımıyorlar. Sen ne yaparsın, necisin, nerede doğdun? Bir kısaca kendini tanıtır mısın bize? Esas benim memleketim Hatay. Yayladağ Yoncakay köyünden. Orada doğduk, orada büyüdük. 12-13 yaşımızdan sonra şehirde bir meslek öğrenelim dedik ve çıktık, meslek öğrenmeye geldik. Meslek öğrenmek ve bir mesleği sahip olmak bizim elimizde olan bir şey değildir. Allah ne yazmışsa o oluyor. Ben normalde sabahleyin çıkıp bir yere giderken bir oto tamircisi olacaktık. Bir de baktık ki terzi olmuşuz. Ve o gün terziliğe başladık. Nasip öyleymiş. Demek Allah böyle yazmış ki onun için bize terzilik nasip oldu. Evet. Peki yani bize kısaca terziliği anlatsan, terzilik nedir ve neden terzilik? Terzilik bütün aslında mesleklerin başında gelir. Bir defa insanları örtecek, insanları güzelleştirecek. Hani derler ya, insanı önce giyimiyle karşılarlar, hitabetiyle geri yollarlar. Giyim çok önemlidir. Ve giyim gerçekten insanın giyinmesi, kuşanması ne kadar güzel olursa da daha iyi olur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en pahalı cübbeye parayı ödemiş. Şimdi kitapta yeri var. Ne kadar ödediğini söylersem millet şaşırır. Söylemek istemiyorum ama İmam-ı Azam'ın cübbeye ne kadar veya bir elbiseye ne kadar para verdiğini, o da sırf gece teheccüdte giymek için öyle 4000 dirhem vermiş, bir cübbe diktirmiş. O da sadece gece teheccüd namazında giymek için. Düşünün. Şimdi bizim buraya girmek istemem ama girmemiz lazım. Çünkü önümüzde vakit de var. Bu giyim konusunda mutlaka insanın güzel önce giyinmesi lazım. Terziliğin de bütün mesleklerin üstünde olmasa da yani bir defa insanı örten bir şeydir. Ve bu örtmesi için güzel, sadece örtünmek için örtünmeyecek insan. Güzel görünmesi için. Güzel görünmesi için güzel elbiseler olması lazım. İlle biz güzel yapıyoruz, şöyle yapıyoruz falan değildir. İnsan giysin, nasıl giyerse, nereden giyerse insan ama güzel elbise giymesi lazım. Ve bizim amacımız, gayemiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu zaten Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Her kim ne iş yaparsa giyinir, kuşanır veya diker veya icat eder, en güzelini yapacak. En güzelini yapar ve sonunda da güzel de ibadet yapar ama sonunda ben yaptım demez. Hâzâ min fazli Rabbi. Bu benim Rabbimin fazlı keremindendir. Eskiden biz Beyoğlu'nda çalışırken aslında onu da söylemiş oldum. Biz Beyoğlu'nda yetiştik. Osman Bey'de yetiştik. Orada terziliğe başladık ve buralara kadar geldik. 35 yıldır buradayım. 35 yıldır. Onlar da isimlerini söylemeden geçmeyeceğiz. Bayram hocam gibi, Abdülmetin Balkalı hocam gibi insanlarla beraber bulunduk. Beraber oturduk, kalktık, yolculuklar yaptık vesaire. Onların bu dünyaya bakış açıları ve bu giyim, kuşam konusunda ne kadar önem verdiklerini özellikle Bayram hocamdan insanın diyor ipliğinden düğmesine kadar çok dikkat etmesi lazım derdi. Hakikaten insanın giyim, kuşam konusunda üstüne başına güzel bir şey dikkat etmesi lazım ve yaptığı ve yapacağı işlerin kendisinden değil, hepsinde Mevla'dan olduğunu bilmesi lazım. Onu da hep ekleyeceğiz oraya. Evet. Az önce 35 senedir buradayım dedin. Evet. 35 senedir sadece İsmaila'dasın. Evet. Toplam kaç senedir terzisin? Yaşım 65. Aşağı yukarı 27-28 yaşıma kadar Beyoğlu'ndaydım. Sonra Aksaray'a geldik. Aksaray'da ufak bir dükkan açtık. Orada devam ettik.
91 yılında Abdülmetin Balkanlı hocamızla tanışınca buralara gelmek icap etti. Buraya iyi ki de gelmişim. Buralar dünyanın merkezi, dünyanın başkenti diyelim. O da bilsinler. Buranın kıymetini bilmek lazım. Onların sayesinde buralara geldik diyebilirim. Tabii ki meslek olarak ustalarımızın ve çalıştığım ustaların yanındaki bize öğrettikleri. O şekilde buraya kadar geldik. Evet. Biz burada gelirken sorduğumuz sorulardan bazılarını genç arkadaşlarımız da soruyor. Şimdi burada terziyim demek kolay. Ama lakin mahallede bir paça diken de kendine terziyim diyor. Şimdi gerçek terzi kimdir veyahut da gerçek terzi tam olarak nedir? Gerçek terzi sadece terzi değil, hangi bütün mesleklerde her şeyden önce çekirdekten yetişmesi lazım. 12-13 yaşında başlaması lazım. 12-13 yaşında başlamazsa bir insan meslek öğrenemesi çok zordur. Ben bu yaşa kadar gelmişim, bu mesleği öğrendim desem yalan olur. Halen öğrenmeye devam ediyoruz. Çünkü daima bir katkıda bulunmak lazım. Meslekte ondan sonra öğrenilmez. Öğretilmez, meslek öğrenilir. Eğer severseniz mesleği öğrenmiş olursunuz. Hangi meslek olursa olsun. Ama bu terziliğin de bir özelliği var, bir hassasiyet, bir incelik, bir ahenk var, bir incelik var. Yani bir zevk isteyen bir iştir. Az önce içeride dediğimiz gibi hani usta öğretmez, çırak öğrenir dediğimiz bu olsun. Kesinlikle usta öğretmez. Çırak öğrenir. Öğrenirse, öğrenmek istiyorsa, severse, sevdiği zaman bu işler olur zaten. Sevmez zaten olmaz. Hani Nasrettin Hoca evlenmiş de demiş ki hanım sen hanımı demiş ki beyefendi sen akrabalarını tanırsın ben tanımam. Kime görüneyim kime görünmeyeyim. Vallahi demiş bakmış ki çirkin olunca bana görünmedi. Kime görürsen görün demiş. Bizimki de şimdi bir insan mesleği öğrenmek için seviyorsa öğrenir kesinlikle. Ama dediğim gibi önce bir yüzük nasıl diyelim burada yüzük şu anda yok. Yüzük parmağınıza takıyorsunuz. İğneyi tutuyorsunuz. Önce ufaktan başlıyorsunuz öğrenmeye. Hiçbir şey başta yani öğrenilmez. Yavaş yavaş öğrenilir. Birden olmaz. Ama hep zamanında genç kardeşlerime söylüyorum. Zamanında çok böyle diziler falan filmler seyrettik. Filmin birisinde diyor ki her bir dram konusu olurdu. Dram konusunun sonunda filmde o başroldeki kişi der ki ah şimdiki aklım olsaydı. Ben de diyorum ki bizim genç kardeşlerimize şimdiki aklım olsaydın diyeceklerine şimdilikten başlasın. Benim mesela bu yaştan sonra yeni bir maceraya, yeni bir işe, yeni bir hayata atılmam doğru olmaz. Benim bundan sonra bitti. Ama gerçekten üzülüyoruz. Kardeşlerimizin bu meslek değil, hangi meslek olursa mutlaka insanın elinde bir meslek olması lazım. Ve bu okullar da maalesef, onu da dile getirelim, okullar bizi bitirdi. Nasıl bitirdi? Okul okuyacağım, bir yere varacağım, masa başı bir iş yapayım, kolay iş olsun diye, şu olsun, bu olsun derken gençlik elden gidiyor. Ama şu andan itibaren bir genç dese ki ben bu mesleği öğreneceğim. İnanın ileride bu meslek altından daha üstünde olur. Çünkü kolay değil. Bugün bir takım elbise demek herkesin işi değildir. Böyle piyasada çok görüyoruz böyle bazen konfeksiyoncular vesaire. Yani adam terzinin yanından geçmiş, tamirat yapıyor, şunu yapıyor. Öyle bir terzi değil. Bize sıfırdan eski terzilerin deyimiyle sözler var. Mesela o sözler terzilerde var, başka yerde yok mesela. Bize bu terzilik de yani Türkiye özellikle İtalya'dan, Fransa'dan geldiği için böyle yabancı kelimeler var. O yabancı kelime şimdi ben Türkçesini desem bilirim de o kadar değil. Peki şimdi biz terzilik üzerinde durduk. Her nihayetinde terzinin bir dükkanı var, bir çarşı içerisinde bir alışveriş, bir satış oluyor. Her nihayetinde bir terzi, bir esnaf. Bize bu İsmail Ağa içerisindeki 35 senelik esnaflık serüveninden kısa bir şeyler anlatabilir misin? Ve haricinde de esnaflık nedir? Esnaf ne yapar? Esnaf nasıl olunur? Bize birkaç cümleyle asıl. Esnaf aslına bakarsanız
Yani bir okuldur aslında. Esnaf demek insanlarla diyalog kurmak, insanlarla haşir neşir olup onlara bir okul gibidir. Yani buraya gelen, çalışan bir çırak veya gelen bir, eskiden bize müşteriler geldi. Müşteriler geldiği zaman bize kesinlikle fiyatlardan şundan sormazlardı. Hediyelerle gelirdi. Bilmiyorum ki esnaflığın da verdiği bir komşuluktan, dostluktan, muhabbetten kaynaklanan bir şeydir. Yani esnaf sannaf demektir. Yani insanları tanıma şeyine girmiş oluyor. İnsanları tanıyor. Gelen gidenle konuşa muhabbet ede insanları tanıyor. Tanıma fırsatı oluyor. Bu muhabbetle oluyor. Konuşmadan olmuyor. Peki son kapanış olarak sizi de fazla tutmayalım. Kapanış olarak hem bir terzi hem de bir esnaf olarak bir iki cümleyle gençlere ne söylemek istersiniz? Nasıl bir nasihat vermek istersiniz? Evvela gençlere son olarak ne olursa olsun ellerinde bir meslek olsun. Ama terzilik gerçekten ileride çok aranacak bir meslek olacak. Çünkü hiç ölmeyen bir meslek. İnsanların giyinmesinden değişik olması lazım. Hazır elbiseler olduğu halde insanlar yine de farklı bir elbise giymek istiyorlar. Farklı bir şekil olmak istiyorlar. Bu da bizim katkıda bulunmamız lazım. Yani öğrendiğimiz bir takım elbise, öğrendiğimiz bir pantolon, öğrendiğimiz bir şalvar, öğrendiğimiz bir gömlek değil de üstüne onu bir şeyler katabilmek, onu daha da ileriye götürebilmek. İnşallah bizden sonra gelecek olan gençler de severler de küçük yaşta bu işe girerler ve bu işi öğrenirler. İnşallah öğrenirlerse yani hakikaten ileride paraya para demeyecekler. Onu da hadi dünyalık olarak diyelim kazanacaklar. Çünkü bu işi yapacak insan kalmayacak. Kalmıyor da. Rabbim bu gençlerde kolaylık versin. Görmeyi nasip etsin. Ve bu işe bir an önce girsinler. Bu işi bir an önce öğrensinler. Çünkü bu iş hakikaten farklı bir iş. Giyim başka bir şey. Zevk işidir. Zevk olmadan bu işler olmaz. Döneceğiz gene yine sevecekler. Sevmeden bu işler olmaz. Peki, çok her şeyi severek olur. Peki, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sen de Ağzınıza sağlık. varsın.